Merhabalar, Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla Akduman. Bu videoda sizlerle beraber yazlık bir kazak bluz örüyoruz. Bu bluzda sevgili Bil Hayal Hobby'nin koton iplerini kullanıyorum. Geçen seneki Bodrum örgü kampında kullandığımız bir ip grubuydu. Sipariş üzerine çok da fazla ürün hazırladım. Yine hazırladığım hanımefendilerden biri aynı iple bir bluz isteyince o bluzu örerken sizler de belki örmek istersiniz diye videosunu çekmeye karar verdim. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. İlk olarak bu motifin yapımını ve 4 motifteki birleşme mantığını sizlere anlatacağım. Ben 4 motifteki birleşmeyi size anlattığımda sizler çok daha büyük bir parçada birleştirmeyi çözeceksiniz. İlk olarak motif yapımına ve birleştirmesine beraberce geçelim. Bu arada bu ipte kullandığım tığ numara 3,5 milim. Zira ip dokusu gereği bir miktar daha bu senenin kotonlarına göre daha kalın, bunu belirtmek isterim. Motifin yapımına başlamadan evvel tek bir motifin kaç santim olduğunu söylemek istiyorum size. Şöyle birleşme noktasından diğer birleşme noktasına geldiğimde 7,5 santimi gösteriyor. Bu tabii el farkı olabileceği, ip farkı olabileceği için size bu aşamada ölçü vermem çok önemli. Sizin de motifiniz aynı ölçüde eğer düşüyorsa vereceğim ölçülerde kazağınız birebir tutacaktır. Bu kazak 36'dan 42-44 bedene kadar uygun olacak diye öngörüyorum. Zaten ben de 40-42 beden bir hanımefendi için hazırlıyorum. O zaman motife başlayalım. Sihirli halka içine çalışıyorum. Parmağıma doladığım ipin içinden tığımı çıkartıp bir kere kilitledikten sonra üstüne 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Tığın üstüne ip alıp halkanın içine batıp bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha örüyorum. İlk ördüğüm zincirli bacakla ile toplamda 8 tane 1, 2, 3'ünü ördük şu anda. 8 tane bacak hazırlıyorum. Arada 2 zincirle. İki, 4, 6 oldu sayım. Arada 2 zincir. Batıyorum. 1, 2 kere de çıktığım ikili trabzan. Halkayı küçültüp 2, 4, 6, 7. Şimdi 8.'yi yani sonuncuyu örüyoruz. Sıkıştırdıktan sonra güzelce 2 zincir çekiyorum ve burada bakın arada 2 zincir bırakacak şekilde 1, 2 sayıyorum. Üçüncünün içine batıyorum. Arkadaki ipi de tığımın üstüne alıp ilmeği kaydırarak çıkartıp tığımdaki ilmekten de kaydırarak çıkıyorum ve bir kez daha kaydırarak yan boşluğun içine geliyorum. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığın üstüne ipi 3 kere dolayıp 4 kere de çıktığımız uzun bacaklarımızı örelim. 5 zincirin yanına 2 adet. Böylelikle sayımızı 3'e tamamlayacağız, bacak sayımızı. 2 olduk. 3 kere doladım, battım. 1, 2, 3,
ve 4 kere de çıktım. Yan tarafa geçerken şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirlerim aralarda 1 3 1 6 1 3 1 6 şeklinde devam edecek. Pardon, 1 3 1 7 1 3 1 7. Yani şurada göstermem gerekirse size 3 7 3 7 3 7 gibi. 3 zinciri çektikten sonra 3 kere ipi tığıma doladım. Yan boşluğa gelip 3 tane 4 kere de çıktığım uzun bacaklarımı örüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4. İkinci grupta ördükten sonra burada 3 zincir çekmiştim. Şimdi sıra 7 zincirde. 1 2 3 4 5 6 7. Tığ 3 kere doladığım ipi alıp yan boşluğa geliyorum. Yine 3 tane uzun bacaklarımı örüyorum. Şimdi sırada arada 3 zincirim var. Yeniden 3 kere doladım. 1 2 3 4. 3 kere zincir çektim. Şimdi bakın 3 7 3 demek sırada 7 var. Bir dahaki boşluğa geldiğimde. Bu mantıkla da bu şekilde motifimizin son sırasını tamamlayacağız. Çabuk ve kolay, bir o kadar da keyifli örülen bir motif. 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Doladım. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sırada 3 zincir var. Yan tarafa geçerken 1 2 3. 1 2 3 4 5 oldu. 5 tane oldu grubum. Grup sayım 8'e tamamlanacak. Son boşluktaki grubu da ördüm. 2 4 6 8 oldu sayı. Bakın 3 ile başladım. 7 3 7 3 7 3 ve 7 ile bitireceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki zincirin en üst kısmına batıp aradan kaydırarak ilmeğimi çıkartıyorum. Kilitledikten sonra da ipimi kesiyorum. Daha sonra artık yanına diğer motifleri eklemeye örüp her motifi örüp bir diğerini ekleyeceğim. Motifi örüp diğerini ekleyeceğim. Şimdi mesela burada başladım örmeye motifimi. Grubumu ördüm. 3 zincir çektim. Tekrar ördüm. 7 zincir, 3 zincir. Şimdi 7 zincirli kısımdayım. 7 zincirli kısımla başlıyorum birleşmeye. Başlayacağım yer yine 7 zincirli kısım olacak. 4 tane zincir çektim. Tığımdan çıkıyorum. Buradaki zincirim 1 2 3 4. zincirine batıyorum. İlmeğimi bu 4. zincirin içinden çıkartacağım. Daha sonra 3 tane zincir çekip tığın üstüne ipimi 3 kere doladım. Yandaki boşluğa geliyorum. Uzun bacaklardan oluşan grubumu örüyorum. İkinci bacağım, sırada üçüncüsü ve 3 zincir çektiğim boşluktayım. Bunun için 2 tane zincir çekip yine tığdan çıkıyorum. Yanda 3 zincir çekilmiş kısmın tam ortasındaki zincire batıyorum ve bu ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip tığımın üstüne ipimi 3 kere doluyorum ve sıradaki boşluğa yine uzun bacaklı grubumu örüyorum. İkinci bacağım, üçüncü bacağım,
ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çünkü 7 zincir çekeceğim kısımdayım. Yine tığdan çıkıp burada 4. zinciri buluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ortasına batıp yine ilmeğimi içinden çıkartıp 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi 3 kere dolayıp yandaki boşluğa geliyorum. Tekrardan 3 kere doladım. Ve sırada 7 zincir çekmiştim. 3 zincirli kısım var. 1, 2, 3. İpimi 3 kere doladım. Son boşluktayım. 8. grubumu örüyorum. Ve arada 7 zincirli kısımdayım. 7 zincirimi çekip buradaki ilk çekmiş olduğum zincirin tepesine batarak ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Böylelikle iki motifi birbirine eklemiş olduk. Bakınız şimdi göstereyim hemen. Bu şekilde ekledim. Sırada buraya üçüncüyü ve yanına dördüncüyü nasıl ekleyeceğimi göstermek istiyorum ve yine motifimi alıyorum. Bu kısmına kadar ördüğüm 4 zincir çektiğim, çünkü 7 zincirli yerde 4 zincir çekip hemen bu defa eklemeye başlayacağım yer şu ikisinin ortak birleştiği yerin, bakın şu ikisinin ortasına batıyorum. İlmeğimi o yerden çıkartıyorum ve 3 tane zincirimi çekip tığın üstüne yine ipimi 3 kere doluyorum ve yandaki boşluğa gelip uzun bacaklı grubumu örüyorum. İkincisini ördüm. 3 kere doladım. Sonuncusu. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Çünkü 3 zincirli yerdeyim ve buranın tam ortasına batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çekip yeniden 3 kere doladım. İpimi 3'lü grubumu örüyorum. Şimdi uzun zincirli yerdeyim. Bunun içinde 4 tane zincirimi çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncünün içine batıp hemen ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincirle geri dönüyorum. 3 kere doladıktan sonra yandaki boşluğa geliyorum. Şimdi 3 zincir çekmem gereken yerdeyim. Ve diğer grubum. Şimdi son arada 7 zincirli yerdeyim. 7 zincirimi çekip 4, 5, 6, 7 ilk bacağı tepesine batıp kaydırarak arasından çıkıyorum ve 3 tane motifimi eklemiş oldum. Hemen göstermek isterim. Şimdi sırada dördüncüyü buraya eklemekte. Bunun için de yine hemen şu aşamaya kadar örüp 4 zincirimi çektim. Çünkü uzun bacağın olduğu yerde, uzun zincirin olduğu yerdeyim. Ve buradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4'ü bulup içine batıp ilmeğimi arasından çıkartıyorum. 3 zincirimi çekip
Tığımın üstüne de ipi 3 defa dolayıp sıradaki boşluğun içine 3 adet 4 kere de çıktığım trabzanımı örüyorum. Yani dörtlü trabzan. Şimdi 2 zincir çekip tığdan çıkıyorum. Buradaki zincirin tam ortasına batıp ilmeğimi içinden çıkartıp bir zincir çekiyorum. 3 kere doladım. Yandaki boşluğun içine uzun bacaklı grubumu yine örüyorum. Dört tane de zincirimi çekip bu defa bu 3 motifin tam olarak kesiştiği orta noktayı bulup batacağım ve içinden bu ilmeğimi çıkartacağım. 1 2 3 zincirle de geri dönüyorum ve yandaki boşluğun içine 1 2 3 4 1 2 3 4 dörtlü trabzanlarımdan 3 tanesini yine örüyorum. Bu defa şimdi burayı birleştirdim. Sıra bunda ve bunun için 2 zincirimi çekip burayla da birleşiyoruz. Bakınız. Üçüncünün yani 3 zincir çektiğim yerin ortasına batıp ilmeğimi çıkarttım. Bir de zincir çektim. 3 kere doladım. Sıradaki boşluktayım. Buraya da 3 tane uzun bacağımı örüyorum. 1 2 3 4 Şimdi 4 tane de zincirimi çekeceğim. 1 2 3 4 Burayla birleşip tamamlayacağım. Sayalım. 1 2 3 4 tam 4. yeri bulup battım. İlmeğimi de arasından çıkartıp 1 2 3 zincirimi çektim. 3 kere doladım. Pardon, 3 kere dolamıyorum. Artık buradaki tamamladığım yerdeyim. Bu zincirin tepesine batıp boşluğum kalmadı çünkü örecek. Tamamlamış olduk. Dört tane motifimizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bluzumuzun aşamaları, kaç motif yaparak ilerliyoruz, o kısma geçelim. Eklemeye geçtiğimizde bütünde bizim 90 tane motife ihtiyacımız olacak. Bu 90 tane motifin belden kol evine olan kadar kısmını ilk olarak eklemeye başlayacağım. Onu da 3 çarpı 12 şeklinde yapacağım. Şimdi burada 3 çarpı 11 çünkü 12.'yi yani buradaki 12. motifi, burada da 12, burada da 12. Yani toplamda 3 çarpı 12 36 tane motifi ilk olarak eklemeye başlıyorum. Bunu buraya eklerken aynı zamanda da şöyle katlayayım. Buraya eklediğim motif burayla da birleşiyor olacak ki kol altından itibaren bele kadarki kısmı birleştirip üstüne de bluzumuzu kurmaya başlayacağız. Şimdi buraya motifimi 3 tane motifle birbirine bu parçayı tutturuyorum ve 36 tanesini eklemiş olacağız. Hemen şöyle başladığım motifi alıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Kadrajı yakınlaştırayım. Şimdi birleştireceğim yer şöyle tam olarak önüme alayım. Şu iki motifi, bu iki motifi, bir de bunu birbirine ekliyor olacağım. Bunun için de ilk olarak şuradan başlıyorum. Tam olarak şuradan göstereyim. Bakın bu iki motifin şurada birleştiği yerin ortasına, şurayı ortasını bulup batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Daha sonra 1 2
3 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine gelip 4 kere de çıktım. Trabzanlarımı örüyorum. Şimdi sırada 2 zincir çekmek var. Burayla birleşeceğim. Burada ortasına batıyorum tam 3 zincirli yerin. İlmeğimi çıkartıp bir zincir çekip tığıma 3 kere ipimi doluyorum. Tekrardan buraya geldim. Uzun bacaklı gruplarımı örüyorum. Dört tane zincir çekiyorum. Burada da dördüncü yeri bulup 1, 2, 3, 4 batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. 3 zincir çekip buraya geliyorum. Sıradaki boşluğun içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Üç zincir çekip şimdi buraya da bir tane üçlü grubumu örüyorum. Dört zincir çekip şimdi burayla birleşmem gerekiyor. Sıra bu tarafla parçayı birleştirmekte. Bunun için de burada köşedeki 1, 2, 3, 4. zincirin içini bulup batıyorum. İlmeğimi içinden çıkartıp burada da iki kenarını birleştirmeye başlıyorum. Geldim yine boşluğun içine. 3 tane uzun bacağımı da tamamlayıp iki zincir çekiyorum. Şurada üç zincir olan kısma batacağım. Şuradaki tam ortaya ilmeğimi de içinden çıkartıp bir zincir çekip 3 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonuncusu buranın. Tekrardan 4 zincirimi çekip şu ikisinin birleştiği yerle tam ortasına batıp ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincirle dönüp buraya geliyorum ve buradaki bu boşluğun içine son uzun bacaklı grubumu örüyorum. Üç zincirli kısımda sıra. 3 zincirimi çektim. Buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp ilmeğimi kaydırarak kitleyip kesiyorum ipimi. Şöyle göstereyim size de. Bakın. Birleştirmiş, formu da vermiş oldum. Şimdi ne yapacağım? Hemen diğer bir motifi buradan başlayıp böyle yerine oturtacağım aynı mantıkla. 4 zincirimi çektim. Şu kesiştikleri noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkartıp 1, 2, 3 zincir çektim. 3 kere doladım. Buradaki boşluğa geldim. 1, 2, yine 3 kere doladım. 3, bir zincir çek, pardon 2 zincir çekip buraya geliyorum. 3 zincirli yerin ortasına batıp ilmeğimi arasından çıkarttıktan sonra bir zincirle
aynı mantıkla motifi yerine yerleştirmeye devam ediyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çekilen yerdeyim. Çünkü buraya batacağım. Yine tam ortaya battım. İlmeğimi çıkartıp 3 zincirle dönüyorum. Bir, üç tanesini dolduracağım içine. Bir de zincir, pardon, 2 de zincir çekiyorum çünkü 3 zincirli kısımdayım. Buradan hemen tam ortaya batıp bir zincirle dönüp sıradaki boşluğun içine diğer uzun bacaklarımı örüyorum. Bir, iki, üç, 4 diğer köşeye birleşeceğim. Buradaki ilmeğimi de çıkartıp 3 zincirle dönüyorum. İki kere dolamışım herhalde. 1, 2, 3, 4. İki zincirli yerdeyim. Pardon, yani 3 zincirli yerdeyim. 2 zincir çekip geliyorum. Tam ortasına batıp bir zincirle dönüyorum. Şimdi köşeye birleşeceğim. 4 tane zincirimi çekiyorum. Burada da ortaya batıp dönüşte de 3 zincirle buraya geliyorum. Son üçlü grubumu örüyorum. Arada da 3 zincirim var. İlk ördüğüm zincirin tepesine batıp aradan kaydırarak yine kilitleyip çıkıyorum. Şimdi göstereyim. Son bir tane kaldı. Bunu da yerine yerleştirdik. Bakınız, bu da yerine yerleşti. Son bir tane de sıra. Aynı bunu buraya yerleştirdiğim gibi buraya da bir tane daha yerleştirip artık üst kısımda nasıl ilerlediğimizi göstereyim. Bluzun 36 tane motifini kol altına kadar bu şekilde birleştirdim. Şimdi buradan itibaren 6 tane motifi öne, 6 tane motifi arkaya ekleyeceğiz ama buraya ekleyeceğimiz 2 motifin kol evi oluşması için buradaki 2 motif birleşmeyecek. Yani 6'yı öne ayrı, 6'yı arkaya ayrı birleştireceğiz. Şimdi ben birleştirip geleyim, ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Sözünü ettiğim kısmı şu şekilde bakınız. Kol altını ayırarak 6 tane motifi bu tarafa, 6 tane motifi de bu tarafa ekledim. Şimdi ne yapacağım? 2, 4, 6 tane motifi yalnız şu şekilde bakın. Tersten göstermeyeyim ama. 2, 4, 6 bir tarafa, 2, 4, 6 bir tarafa motif yerleştireceğim. Nasıl yapacağız onu? Şöyle göstereyim. Şimdi buradan ortadaki 2 motif ön yaka boşluğum olacak benim. Arkada da 2 motiflik alan bırakacağım. Arkayı da açık çalışacağım ama isteyen arkayı tabii ki kapatabilir.
Ben arka ile önü eşit yapmak, açmak istiyorum. Dediğim gibi isterseniz siz kapatabilirsiniz. Bunun için 2, 4, 6. motifi şöyle ilerleyecek. Yani 1, 2'nin üstüne 2, 2 tane daha alttaki 2'yi örerken burayla da birleşip bu tarafı tamamlayacağım. Ama yandan birleştirmeyeceğiz. Kol evinin açıklığını bırakacağız. Şimdi bunu daha iyi anlaşılması için ben bir tarafı yapıp geleyim, daha net göreceğiz. Onun üstünde anlatması kolay olacak. 6 tane motifi bakın. Şimdi 2 tane buraya, 2 tane üstüne, 2 tane de buraya eklerken arkayla birleştirecek şekilde buraya bakınız, bu 3x2 motifi yerleştirdim. Şimdi buradan itibaren bakın, bu 5 motifli yerde benim kol evim oldu. Kol motifleri için. Şimdi aynı şekilde buradaki gibi bir bunun yanına, bir bunun yanına derken 2 tane, üstüne diğer 2 taneyi örerken de İki kenarı da burada birleştirip hem kol evini oluşturup hem de bu formu vereceğim. Göstermiş olduğum yöntemle 6 motifi de buraya ekleyelim. Sonra kolun yapımına geçelim. Her iki tarafın omuz, ön ve arka kısmını ördüm. Şimdi bu bluzu bu aşamadayken de askılı, kalın askılı bir yazlık bluz olarak da kullanabilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Bu aşamada da üstte çok güzel duruyor. Bu ben crop bir kazak örüyorum bu arada. Size bu boyu kısa gelirse yapmanız gereken artı 12 motifli sayınızı arttırmak olacaktır, biliyorsunuz. Sadece sayı arttırarak çok rahat alttaki bluzu istediğiniz boya getirebilirsiniz. Hatta dilediğiniz kadar uzatıp elbise haline bile dönüştürebilirsiniz. Onu söylemek istedim. Şimdi ben burada kol evine motiflerimi yerleştirerek sırasıyla yapacağım, başka hiçbir işlem yok. Şimdi ilk motifimi buraya, ilk ördüğümü geleceğim buraya ekleyeceğim. Daha sonra yanına, daha sonra yanına, ilk sırayı o şekilde tamamlayacağım. Kolu da dilediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Ben şimdi videomun bu aşamasında geldim. Çünkü neden? Sevgili sahibesiyle bu aşamada böyle kolu görünce ay dedi, Damla Hanım dedi, bunun kolu dedi bu şekilde olsun. Başka bir tane beyaz isteyeceğim. Onu dedi farklı, onun kolunu uzun isteyeceğim sizden dedi. Bunun dedi bir motif boyunu uzatalım. Hani burayı 3 çarpı 12 diye başlamıştık ya. Baştan 4 çarpı 12 diye başlayabiliriz bu arada. Ya da boyunu uzatmak isteyenler sonradan da alt kısmına motif ekleyebilir. Birazcık baştaki ile sondaki, aslında anlattıklarım sona doğru evrildiği için yapım aşamasında sahibesiyle de konuşarak ilerlediğim için bluzuma değişiklikleri de mecburen video ortasında sizlere yansıtmak durumunda kaldım. Onun için şimdi ne yapıyoruz? Bakın sadece 5 tane motifi kol evine yerleştirdim. 5 tane de oraya yerleştirip alta motif geçip aslında bitireceğim. Finale geldik diyebiliriz. Finalde bedeni nasıl büyütebiliriz? Daha boyunu zaten sayısını verdim. 12 motifle bu aşamada büyüyor. Motifi kaç gram ip gittiğini, bu tam olarak kaç bedeni oluru size söyleyeceğim. Bluzumda finale yaklaştım. Şimdi hemen kaç motife tamamladığımı söylemek istiyorum. 90 motif diye başlamıştık. Kolları farklı yapacaktık. Dilerseniz tabii ki öyle de çalışabilirsiniz ama ben kolu sahibesi daha kısa isteyince motif sayım değişti. Boyunu da uzattım. Toplamda 82 motif kullandım. Bu 82 motifin 5 artı 5, 10 tanesini kollara, şu beden kısmına ise şuraya bakın, tam olarak şu beden kısmına 6 önde 6 arkada 12 var. Bir sırada 1, 2, 3, 4, 5, 12 çarpı 5. 60 tanesini beden kısmına, 10 tanesini kollara kullanmıştım. 70. 12 tane de şu ön birleşmelerde vardı. 82 motif. Şimdi bluzun bir tık şöyle sık iğneyle, çakma sık iğneyle yaka kısmını toparlayacağım. Daha derli toplu gözüksün diye. Geri kalanına herhangi bir işlem yapmayacağım. Etek ucuna da dilerseniz sık iğne, kol ucuna da geçebilirsiniz ama biz biraz daha böyle savaş dursun istediğimiz için yapmama kararı aldık. Şimdi sık iğnelerimi, çakma sık iğnelerimi nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üstüne de ipimi alıp şöyle
şurada biliyorsunuz boşluklarımız vardı. Onların içine örmeye başlıyorum. Ne kasacak, ne bollaştıracak. Böyle içime sindiği şekilde mesela buraya 3 tane yaparak başladım. Her bir trabzanın üstüne de bir tane öreceğim. Siz de dilediğiniz gibi hani böyle gözünüze hoş gözükecek şekilde toparlayabilirsiniz. Buraya geldiğimde de hemen 3 tane örüyorum. Trabzanlarımın tepesine de birer tane yarım trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç buraya öreceğim. Ve hemen şu yan tarafa da geçip şuraya herhangi bir işlem yapmadan 3 tane de buraya öreceğim. Şu yaka kısmını o şekilde geçmiş oluyorum. Bu şekilde sık iğnelerle başladığım noktaya kadar ilerleyip bu işlemi de tamamlayacağım. Evet efendim, sık iğneyi de geçtikten sonra en sevdiğimiz kısım finale geldik. 36'dan 40 bedene kadar uygun hazırlamış oldum. Şimdi hemen size ölçülerini vermek istiyorum. 90-92 santim göz çevresi ki hani göz bölgesi çok geniş olmayan bir 40 bedene çok rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Boyumuzun uzunluğunu söylemem gerekirse 45 santim boyumuz, bluzumuzun boyu, ona göre motif ekleyip çıkartabilirsiniz. Şimdi 40 beden üstü hanımefendileri önerim ise bu bluzu motif sayısını arttırarak örmeleri olacak. Bunun için de önerim benim 6 motif çalıştığım yeri 7 çalışıp önü üçlü yapıp yakayı ona göre toplayabilirler. Ya da 8'li çalışıp önü gene ikili bırakıp 3 burada 3 burada, yani toplamda 6 motifi 3 buraya ayırabilirler. Bizim burada hani önde 2 bırakıp buraya 2 ayırdık ya, bu ön taraftaki. Bunun yerine burayı gene 2 yapıp buraya 3, buraya da 3 çalışıp çok rahat genişletebilirler bluzu. Motifi ve birleştirme mantığını gösterdim. Hem çok basit hem çok keyifli. Pareo örülebilir, çok farklı elbiseler örülebilir. Hatta bakın, bunu aşağı kadar örüp bir motif kısasını ördüğümüzde belinden itibaren örüp aşağı doğru kloş bir etekli elbise haline de çok rahatlıkla getirebiliriz. Toplamda bu bluz için 150 gram ip kullandım. Yani anlayacağınız oldukça hafif bir bluz. Beden büyütmeyi de söylediğime göre sizlerden her zaman olduğu gibi beğendinizse bir kalbinizi, yorum ve beğenilerinizi rica edeceğim. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Hype tuşuna basmayı da unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.